Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Volkan Çelik. Kanalımız için yapmış olduğum belki de en önemli videoya geldik. Bu videoda hem çok şaşıracaksınız hem bazı bilgilerinizi tazeleyebileceksiniz. Hem görmediğiniz tabletleri göreceksiniz hem de tabletlerde yazılan yazılara dayanarak çizimlerin ne anlamlar taşıdığını, yani tabletlerin ne anlattığını göreceksiniz. Sizlere göstereceğim bu tabletlerin çoğu Sümer tabletleri olarak geçen anlatımlarda da yer almış olduğunu göreceksiniz. Tabletler Oxford Üniversitesi başta olmak üzere Almanya, İngiltere dahil bazı üniversitelere ve çoğunlukla müzelere ait olmakla birlikte bu kurumların Sümer arkeolojisi üzerine yaptıkları makalelere, yorumlara ve tanımlamalara dayanıyor. Kişisel pek yorum yapmamaya çalışacağım. Tabii bu benim için imkansız ama kendimi minimum açıklamada tutacağım arkadaşlar. Videonun uzun olmasını istemediğim için birçok ana başlıktan ve bahsedilmesi gereken tabletlerden bahsetmeyeceğim. Onlar ne olabilir? Şöyle sıralayalım. Ninurta, Nannar, Nergal, Adat, İşkur, Utu, İnanna, İştar, Ereşkigal, Ninsun, Ninma, Nengiştitta, Tot, Dumuzi, Tammuz, Set, Osiris, Aşur, Nabo, Ahura Mazda, Horus, tanrı soyları, tanrılara ait şehir devletleri ve ordularına ait oluşturulmuş antik tabletlerden bahsetmeyeceğiz. Belki ilerleyen tarihlerde birkaç video olarak sizlerle paylaşabilirim ki müthiş bilgiler barındırıyorlar. Peki bu videoda kimlerden bahsedeceğiz? En başta Alalu, sonra Anu, Enlil, Enki, Marduk, Nibiru ve antik astronotlar, gökyüzü diskleri, roketler, füzeler, bombalar barındıran tabletlerden bahsedeceğiz. Tabi materyal olduğu için hemen hemen birer ikişer cümleyle geçeceğim. Tabi sizler dilediğiniz yerde durdurup tableti en ince ayrıntısına kadar inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi giriş bölümü bile oldukça uzun oldu. Ama yine de öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer hala Sümer tabletleri videomuzu izlemediyseniz kesinlikle önce onu izlemelisiniz. Link açıklama bölümünde. Konuya daha çok hakim olacaksınız. Fakat kanalımızın müdavimiyseniz zaten bu konular tam size göre demektir. Ve bu videoyla yüzlerce adım daha ileriye gideceksiniz demektir. Ve işte başlıyoruz. Anunnaki Tanrılar Panteonu'nun başında çok kez duyduğumuz sadece Anu yok. Onun öncesi de bulunuyor. Kraliyet Yıllıkları tableti dışında tablet olarak pek bilgi olmadığı için başlangıcı ve ilk kral isimlerini şöyle sıralayabiliriz. Sanki dünyadaki yaşamın veya ilahi sistemin başlangıcı gibi önce Nibiru'da hayat ve yaşam başlıyor. Devamında varlıklar yayılıyor ve Nibiru'da Kuzey Ulusu ve Güney Ulusu arasında inanılmaz bir savaş meydana geliyor. Uzun bir zaman sonra barış sağlanıyor ve ardından ilk kral belirleniyor. Nibiru'da tahtın bulunduğu şehir ise Agage oluyor. Ayrıca çok önemli bir bilgi, iyi ya da kötü belirli zamanlarda Anunnaki tanrıları veya kralları halkla birlikte toplu bir şekilde her şeyin yaratıcısına dua ediyorlar, yalvarıyorlar. Bunu sıklıkla yapıyorlar. Nibiru atmosferinin bozulmasından sonra bunun içinde her şeyin yaratıcısına dua etmeye ve yalvarmaya karar veriyorlar. Ki Sümer tabletleri videosunda da bahsetmiştim. Bu gözden kaçmamalı ve bu Anunnakiler hakkında birçok spekülasyonu, yanlış bilgiyi, sanki her şeyi yaratanın olmadığını göstermek için yapılan yanlış açıklamaları tamamıyla ortadan kaldırır. Gelelim ilk krallara. Anunnakilerin birinci kralı An. Anunnakilerin ikinci kralı Anki. Anunnakilerin üçüncü kralı Anib. Anunnakilerin dördüncü kralı Anshargal. Anunnakilerin beşinci kralı Anshar. Anunnakilerin altıncı kralı Enshar. Anunnakilerin yedinci kralı Duru. Anunnakilerin sekizinci kralı Lahma. Devamında dünyayı ilgilendiren krallar dizisi başlıyor. Anunnakilerin dokuzuncu kralı Alalu. Tahtı zorla ele geçiriyor ama aslında kendisi saf tohum. Krallığı kabul ediliyor ve ardındansa Nibiru'dan kaçmak zorunda kalıyor. Devamında Anunnakilerin 10. kralı ise Anu oluyor. Ve Alalu Nibiru'dan kaçıyor ve dünyayı buluyor. İşte bu aşamadan sonra Anunnakiler dünyaya geliyor ve zaten başlamış olan yaşama ve insanlara özellikle kendi genlerinden eklemelerle genetik bilimi yoluyla müdahalede bulunuluyor. Ve her şey devam ediyor. İnsanlarsa zaman içinde onların her türlü var olmalarını, gelip gitmelerini ve teknolojilerini gördükçe onlara gayet normal olarak Tanrı diyorlar.
ve bir tanrı sıfatının asla ve asla her şeyin sahibi ve yaratıcısı olarak algılanmaması gerektiğini bilmekte fayda var. Çünkü az önce de söylediğim gibi Anunnakiler de her şeyin üzerindeki her şeyin yaratıcısına dua ediyorlar. Ve Anunnaki anlatımlarına baktığımızda hepsinin ve her şeyin belirli bir kader kısmet döngüsüne bağlı olduklarını da görüyoruz. Değiştiremedikleri ya da engelleyemedikleri çok şey var. Ve dünyayı ilgilendiren ilk kral tanrı Alalu. Sıralamalara baktığımızda Sümer Panteonu'nda her ne kadar en başta Anu görünüyor olsa da her ne kadar Alalu'nun ölmüş olduğu ve mezarını Mars'a yapmış olmalarına ve günümüzde keşfedilen Mars'taki yüz şeklinin aslen Alalu'ya ait olmasına rağmen atlanan önemli bir şahsiyettir. Ve şimdi içinde Alalu olan tabletleri inceliyoruz. Halep Müzesi'ndeki eser Alalu ve Anu, eski Hitit masalı. İkinci tablet, kupa taşıyıcı olan Anu, yani ayakta olan Anu, oturansa Alalu. Yer, üstteki Nibiru simgesinden de anladığımız gibi Nibiru gezegeni. Üçüncü tabletteyiz. Az önceki anlattığım tabletin çizilmiş hali. Dördüncü tablet. Tabletin ismi Alalu tableti. Yükselişinin ve ölümünün hikayesi. Beşinci tablet. Balık kıyafetli olan Enki, Basra Körfezi'nin kıyısında Alalu ile tanışıyor. Tanrı Enki aynı zamanda Tanrı Dagon olarak da biliniyor. 7. tablet, hava tanrısı Enlil, gök tanrısı babası Anu kanatlı gökyüzü diskinde. Enki ıslak elbiseleriyle, yani balık elbiseleriyle kıyıda duruyor ve Alalu kıyıya inişlerini bekliyor. Bir diğer tablet, Anu ve Alalu'nun kavgası. Anu ve Alalu arasındaki krallık anlaşmazlığını bir güç yarışması yoluyla sona erdirmeye karar verdiler. Taç için birebir güreş tuttular. Diğer tabletteyiz. Alalu Anu'nun testislerini ısırdı. Erkekliğini çaldı. Alalu suçundan dolayı Enlil tarafından yargılandı ve idam edildi. Anu, Nibiru gezegeninin tartışmalı krallığından uzaklaştırıldı. Yine bu tabletin devamı olarak şu görselleri inceleyebiliriz. Alalu'nun mezarı ve Mars'taki piramitleri bu görselde görebilirsiniz. Alalu, Nibiru'nun tacı için Anu'yla bir kavgayı kaybetmişti. Anu ağır yaralandı. Alalu yaptıkları sebebiyle idam edildi. Ve Mars gezegeninde devasa boyutlardaki bu yüz ifadesi aslında Alalu'nun mezarını barındırıyor. İnternet ortamında Face on Mars olarak da bulabilirsiniz. Kanalımızda Mars'taki Yüz ismiyle videosu mevcut durumda. İzleyebilirsiniz. Ve Kral Anu'ya geldi sıra. Kral Anu kanatlı gökyüzü diski uçan dairesinin içinde. Özoğulları Enlil ve Enki ile dünyanın üstünde. Yarı ilahi dev kral Ninursak'la Enlil, Kral Anu, Enki kanatlı gökyüzü diski uçan daire içinde geziyor. Tabletin sağ tarafındaysa yarı tanrı olan Gılgamış'ı görebilirsiniz. Bu tablette hava tanrısı Enlil, gök tanrısı Kral Anu ile birlikte kanatlı gökyüzü diskinin yani uçan dairenin içinde bulunuyorlar. Hava tanrısı Enlil, gök tanrısı babası Kral Anu kanatlı gökyüzü diskinde. Enki ise balık elbisesiyle kıyıda. En sağdaki Alalu ise onları bekliyor. 5. tablet, altta karşı karşıya duranlar Ninursak ve Enki. Yukarıda gökyüzü diskinde ise Kral Anu, Enlil ve Ninurta bulunuyor. 6. tabletteyiz. Tablete baktığımızda solda Apkallu pilotu, hemen önünde Enki. Kral Anu ise kanatlı gökyüzü diskinin içinde duruyor. Sağ tarafta ise Enlil ve hemen arkasında Apkulla, tanımlanamayan bir pilot duruyor. Ortada ise yaşam ağacı. 7. tabletteyiz. Solda Enlil ve Ninursak. Kral Anu kanatlı gökyüzü diskinin içinde. Ninurta ise kanatlı canavarına yani Anzu'ya saldırıyor. Anzu efsanesini inceleyebilirsiniz.
8. tabletteyiz. Kral Anu kanatlı gökyüzü diskinin yani uçan dairesinin içinde. Enlil dünya üzerinde duran tanımlanamayan hayvan tanrılarla birlikte. 9. tablet. En solda Nanlar, Kral Anu ve oğlu Enlil kanatlı gökyüzü diskindeler. Dünyada daha önce hiç görülmemiş uzaylı teknolojileri. Bir diğer tablette bariz uzaylı teknolojisini gösteren sahne. Oğlu Enki, Kral Anu ve oğlu Enlil. Uzaylı kanatlı gökyüzü disklerinin içinde. Altta ise yarı insan yarı boğa olan farklı cins tanımlanamayan tanrılar. 11. tablette Enki ve Enlil. İnsanın yaşam ağacı üzerinde tartışıyorlar. Babaları Kral Anu üstte gökyüzü diskinde duruyor. Bu tablette en solda Ninursak. Kral Anu ise gökyüzü diskinin içinde. Ningal ve Inanna konuşuyorlar. 13. tabletteyiz. Gök tanrısı Kral Anu. Bir çeşit uydu görünümlü kanatlı gökyüzü diskinin içinde. Bu tablet ise önceki tabletin tabii ki devamı. Kral Anu kanatlı gökyüzü diskinin içinde. Hemen üstünde bulunan tasvirlerse gri uzaylıları gösteriyor. Onların da üzerinde bir UFO bulunuyor. UFO'nun sol tarafındaki 7 nokta ise dünyayı işaret ediyor. Anunnaki sisteminde 7 sayısı dünyayı ifade ediyor. 15. tabletteyiz. En soldaki Apkulla pilotu. Hemen yanında Enki, yukarıda kanatlı gökyüzü diskinin içerisindeki Kral Anu ve sağ taraftakilerse Enlil ve Apkulla pilotu. Nibiru gezegeninin kralı, krallık için kan davasının galibi, Anu'nun betimlemesi. Bir diğer tablette ise Kral Anu dünyada iyi karşılanıyor. Kendisine Zigurat ikametgahı veriliyor. Dünya kolonisini ziyaret ederken kullanılan Uruk'taki tapınak. Bu tasvirlerse Enki'nin oğulları Dumuzi ve Ningisitta tarafından cennetin kapılarında karşılanan Kral Anu. Bulunulan yerse Nibiru. Çizim olarak aktarılan bir diğer tablet ise cennetin kapıları Kral Anu'nun Nibiru gezegenindeki ikametgahını gösteriyor. Ve bu da Aziz Petrus'un kapılarına benziyor. 20. tablette Inanna, Kral Anu, kızı Ninursak ve oğlu ve varisi Enlil tarafından Kral Anu dünyada kraliyet tarzında selamlanıyor. 21. tabletteyiz. Kral Anu Nibiru gezegenindeki tahtında. Enki'nin yeni genetik mühendisliğiyle işçileriyle tanışıyor. Bu gelecek için bir model oldu. Tablet 23. Anunnaki kralı Anu ve onun soyundan gelen Inanna. Anu dünyevi duruşunu Inanna'ya veriyor. Zigurat'ını, 8 köşeli yıldız sembolünü ve gökyüzü diskini ise geri alıyor. Tablet 24. Kral Anu ve sembolü. Gök tanrısı için 8 köşeli yıldız. Bu görsel ise Kral Anu'yu tasvir ediyor. Yunan tanrısı Kronos. Anu Mezopotamya'dan sonra ortadan kaybolmadı. Yunan mitolojisinde devam etti. Yine bu görselde de Kral Anu, Roma tanrısı Satürn, gökyüzü arabasında. Anu sadece antik Yunan'dan sonra ortadan kaybolmadı. Tüm Yunanistan ve ötesine yayıldı. Bu tablette Enlil tasvir edilmiş. Kolonideki tüm Anunnakiler üzerinde dünyanın komutanı olarak görülüyor. Adat, Ninursak, Inanna ve Enlil ise yukarıda kanatlı gökyüzü diskinin yani uçan dairesinin içinde. Bu tanrıların teknolojisi oluyor. Antik uçuşu tasvir eden bariz eser. Tablet 3. Enlil hayat ağacının üzerinde kanatlı gökyüzü diskinde.
Ninurta ve yerde Adat. Uzaylı tanrının uçuştaki bariz antik sahnesi. Tablet 4. Solda Apkulla pilotu, Enki, yukarıda kanatlı gökyüzü diskinin içinde Anu, aşağıda sağda Enlil ve hemen ardında yine kendisine ait Apkulla pilotu. Ortada ise insanlığa ait yaşam ağacı. Tablet 5. Enlil Nippur'daki tahtında. Tanrılar için komuta merkezi. Tüm Anunnakiler bir zamanlar Nippur'a gelmişti. 6. Enlil yeni bir koloni üzerinde çalışıyor ve bir toplumun temelini oluşturuyor. Tablet 7. Enlil Nippur'daki Ekur ikametgahında. Tüm Anunnaki tanrılarına yetki ve sorumluluklarını dağıtıyor. Tablet 8. Yeni üretilen toprak insansı işçi ırkının çiftlik işlerini devralma zamanının geldiğine karar veriyor. 9. Nippur'da bulunan Enlil Tapınağı heykeli. Bunun gibi eserler bulunduğu anda kayboluyor. Tablet 10. Bu önemli. Solda Utu, Inanna ve Nannar'ın her biri gökyüzü disklerinde, uçan dairelerinde. Enlil yerde ve Bau kanatlı bekçi köpeğinin üstünde. Inanna'da bulunuyor. En sağda bir geçit kapısı ve kapıyı kontrol eden bir Apkallu işçisi. Tablet 11. Karşılıklı Enki ve Enlil, Nibiru gezegenindeki Kral Anu'nun anaoğulları. Uçan bir dairenin kanatlı disk sembolü. Tanrılar güneş sistemi boyunca birbirleriyle sürekli olarak iletişim içerisindeler. Ve bu bir iletişim tableti oluyor. Yine bir iletişim tableti daha. Ortada gördüğünüz hayat ağacına benzese de aslında hayat ağacı değil. Bir iletişim cihazı. Enki Enlil. Yukarıda kanatlı disk ise Nibiru yolunda. Nibiru ve Baba Kral Anu ile sürekli temas halinde olan dünyadaki en önemli iki figür. Tablet 13. Enlil ve abisi Enki. Ayağı ziguratının üzerinde. Ondan su dökülüyor ve keçi balığı sembolü beliriyor. Tablet 14. Komutan Enlil oturmuş, oğlu Ninurta, Enki ve kimliği belirsiz bir varlık, dünyaya inen dev tanrıların antik görünümü. Tablet 15. Bu bir savaş tableti. Inanna ve Enlil plan yapıyorlar. Ninurta ise dağlar üzerinde Anzu ile savaşıyor. Bir diğer tabletteyiz. Ninurta'nın canavar sembolü. Bekçi köpeğiyle eşi Bao ve üvey kardeşi Enlil'in dünya için talimat vermesi. Dünya ise yukarıdaki 7 yuvarlak noktacık olarak sembolize ediliyor. Bir diğer tabletteyiz. Enlil, oğlu Ninurta'yla. Kraliyet prensleri ve Kral Anu'nun varisleri ve en sağda ise Marduk'un roket sembolü. Bu tablette uzaylı güçlere sahip Inanna ve dünyanın komutanı Enlil, kanatlı gökyüzü disklerinin altında farklı cins boğa tanrısı. Bu tablette Enlil ve torunu Inanna, uzaylı ilahi teknolojilerle Adad'ın boğa ve çatallı yıldırım sembolü görülüyor. Bu tablette Nannar, Baba Enlil ve Enki Marduk'un Muşhuşşu sembolünün önünde. Nannar aydaki adamdır ve her zaman olmuştur. Sonuçta o orijinal ay tanrısıdır. Bu tablette arka planda Enki, Enlil ve Bao, Marduk'un Maşuşşu ve roket sembolleri. Bu tablet Akkad dönemine ait, M.Ö. 2300 ila 2200 yıllarında tarihleniyor. Ninlil, Inanna, Nannar ve Enlil. Tablet 23. Enlil, Enki ve Ninurta'ya talimat veriyor. Ninurta'nın arkasında roket sembolü bulunuyor. Bu tablette Enlil, Ninurta ve Inanna ile güçlü çılgın uzaylı teknolojileri betimlenmiş. 7. gezegen yani dünyadalar. Marduk'un roketi ve Nannar'ın ayı yaygın olarak betimleniyor.
Bu tablette Ninurta ve Baba Enlil, Enki ile yaratılış hakkında konuşuyorlar. Gelecekte uçan makineyle Nibiru'ya gidilecek. Tablet 26. İnanna, Enlil ve Adat elinde olağanüstü güçlerle. İnanna birçok güçlü uzaylı yüksek teknoloji silahına sahipti. 8 köşeli yıldızsa Venüs'ten geldiğini gösteriyor. Bu tablette Enlil, Adat ve Adad'ın eşi Şala. Diğer tablete geçelim. Tanrıça Ay'a akşam yemeği kurbanıyla ve eşi Utu, Enlil'in Nippur'daki Ekur Zigurat konutuna girerken. Enlil tahtında, Utu uzaylı yüksek teknolojili kaya kesicisi elinde. 29. tabletteyiz. Buradaki anlatım şöyle. Burası Enlil, senin Namma'nın dev yarı ilahi karışık cins oğul kralı ve ana tanrıçası Ninsun. Sizin Namma'nız dev 23. ilahi oğlunuz, kralınızdı. Tablet 30. Tanımlanamayan kuş tanrısı canavar Nuska tekneye liderlik ederken Baba Enlil ise kıyıya doğru yönelir. Tablet 31. Enlil bir dünyalı kıza tecavüz ediyor. Cezası verildi. Roketle dünyadan Mars'a gönderilecek. Diğer tablette Enlil Anzu'yu öldürüyor. Tablet 33. Yaylı Enlil, kanatlı pilot İnanna, kaya testeresiyle ikiz Utu, hayatın fışkıran suları ve iki yüzlü veziri Isimut tasvir edilmiş. Utu dağları keserken Enki ise sularıyla hayat veriyor. Uçan savaş arabasındaki Zeus. Zeus adındaki Enlil, Antik Yunan'da iyi biliniyor ve ibadet ediliyordu. Bu tasvir ise Yunan tanrısı Zeus'u konu ediniyor. Enlil, Antik Yunan ve Mezopotamya'daki tanrıların ana tanrısı. Ve bu çalışma ise Roma tanrısı Jüpiter. Enlil, Jüpiter'in gökyüzü arabasında gökyüzünü tarayan bir Roma tasviri olarak betimlenmiş. Yani Enlil, Mezopotamya'dan sonra yok olmamış. Ve Enki. Tablet 1. Enki suların dev uzaylı tanrısı. Göklerden dünyaya inen tanrı. 2. Enki kanatlı gökyüzü diskinde. 3. Enki yaşam veren sular üzerinde koruyucu tanrı. Ve bu heykel Royal Ontario Müzesi'nde. 4. Enki dünyaya inen Anunnaki'nin en yaşlı ve en bilgisiydi. Me-lerin tek koruyucusuydu. Diskler hakkında bilgi sahibiydi. 5. Dünyadaki tüm uzaylı devlerin en bilgisi. 6. Enki heykeli. Muhtemelen gerçek boyutlu. Enki sular tanrısı. Eridu'daki tahtında oturuyor. Ayaklarındaki ise keçi balık sembolü. Bir diğer tasvir ise Enki, suların tanrısı, Kral Anu'nun en büyük ve en bilge oğlu, Me-lerin koruyucusu. Bu çizim ise Mısır'a ait, Ptah, yani Enki. Diğeri ise birinci oğlu Marduk, Ra. Enki eski Mısır topraklarında iyi biliniyordu ve çok ibadet ediliyordu. Yine Mısır'a ait bir rölyef. Ptah, Enki. Marduk'un bilge yaşlı babası. Enki, Mezopotamya'dan sonra ortadan kaybolmadı. 12. görseldeyiz. Poseidon, Enki. Yunan deniz tanrısı, Enki. Antik Yunan'da iyi biliniyordu ve çok ibadet ediliyordu. 13. Poseidon'un su arabası. Buna günümüzde olduğu gibi bir Uso diyebiliriz. Suların efendisi Enki. Eski Mısır'dan sonra ortadan kaybolmadı. 14. Enki, Neptün. Enki, Antik Roma'da iyi biliniyordu. Tabletlere dönelim. Tablet 15. Utu, kaplumbağa sembolünün üstünde. Enki'yi kızlarıyla muhtemelen Ninsikila ve Nanshe ve Ninsun'la birlikte görüyorsunuz.
Tablet 16. Enki, Ninursak ve Ningishita tarafından kendilerine benzeyen insan tasvirini inceliyorlar. Enki'nin ayağının altında keçi balığı sembolü ve karşısında ise model adam insan bulunuyor. Tablet 17. Enki ve dev 23. ilahi 5. Uruk kralı Gılgamış. 18. Akşam yemeği sunusuyla dünyadalar. Enki, yarı ilahi kadın Ninursak. 19. Dünyalıların yarı ilahi lideri Ninursak. İki yüzü olan Isimut, oturansa Enki. Yanındaysa dev karma cins insansı işçi. 20. En soldaki kel başrahip ve kral. İnanna tarafından Enki'den önce yeni dev yarı ilahi eş kralını tanıtmak için getirildi. 21. Dünyalıların yarı ilahi lideri Ninursak, Isimut ve Enki, Eridu'daki zigoratındalar. Tablet 22. Enki oğlu Ningishita, babasının önüne yarı ilahi kral ve eş getiriyor. 23. Karışık cins insansı varlık Enki, Isimut, Ninursak. Nippur'da bulunan eser M.Ö. 2300 yılına tarihleniyor. Bu tabletten uyarlanan çizimde Ninsun Lagash Gudea Enki'nin 23. ilahi oğlu kralı Ningishita yılan sembolüyle Ninsun'un karışık cins oğlunu Enki'ye tanıtır. Tablet 25. Yarı ilahi kral, karışık cins işçi, iki yüzlü Isimut ve Enki. Eridu üzerinde koruyucu tanrı. Bu oldukça enteresan bir tablet. 26. Solda tanımlanamayan bir tanrı, karışık cins insansı işçisi yanında ve geçiş kapısındaki Enki. Burası bir boyut kapısı olabilir. Sağda ise yine karışık cins insansı işçisi. 27. Ningishita, Enki, Nuh'u ve ailesini tufandan kurtardığı için Enlil tarafından azarlanıyor. 28. Dağların tepesindeki Utu, Marduk, dev Babil yarı ilahi kralı Enki ve Nabu. Ve en sağdaki ise gizli sanatta eğitilmiş yetenekli bir yazar. Belki de şu an bu tabletleri çizen kişi. Tablet 29. Oğlu Marduk, eşi Sarpanit, kimliği belirlenemeyen bir kişi ve baba Enki talimat ve rehberlik veriyor. 30. Enki, Dagan ya da Dogon kral olarak da tanınıyor. Ningishita ve Asur'daki Aşur tapınağındaki su havzası. 31. Su havzasına oyulmuş hayat veren sularla Enki. Bergama Müzesi'nden bir eser. Tablet 32. Enki ve tüm kadın arkadaşlarının en sevgilisi olan Ninursak. Birlikte yemek yiyor ve yaşam iksirini içiyorlar. Birbirlerinin arkadaşlığının ve bilgeliğinin tadını çıkarıyorlar. Tablet 33. Enki, Ninursak, İnanna, yarı ilahi eşiyle yarı ilahi karışık cins kral. Tablet 34. Enki, Enlil ve Bao arka planda, gezegenler arasında ve şehirlerinin her biri arasında iletişim sistemlerine ihtiyaç vardı. İletişim kuleleri ve Marduk'un roket sembolü. Bunun ismi ise Mushushush. Diğer taraftan iletişim kuleleri Tesla'nın kulelerine benzemiyor mu? İncelemekte ve araştırmakta fayda var değerli arkadaşlar. Tablet 35. Nannar Enlil oturmuş, İnanna karışık cins tüm tanrılar Enki'den kendileri için bazı topraksal yani insan işçiler istiyorlar. 36. Büyük Tanrı Enki'nin önünde bir diz üzerinde yarı ilahi topraksal insan. Sunum yapılıyor. 37. Enki'nin kartal başlı kanatlı pilotu Apkallu. Kraliyet mensubu değil. Uçuş için hizmet ediyor. Üzerindeki ise uçuş elbisesi. Tablet 38. Soldaki Ninursak, karşısındaki ise Enki. İşçi ihtiyacını tartışıyorlar. En sağdaki ise İnanna onları dinliyor. Bu çizim bir tablete ait.
Enki veziri Isimut, işçi yaratmak için başarısız bir deney gösteriliyor. Enki'nin iki tanımlanamayan oğlu ortada toprak insan yarı hayvan veya kertenkele olarak tasvir edilmiş. Tablet 40. Yılanlarla çevrili Nengisitta, dev karışık cins işçi, Enki ve tanrılar için başka bir işçi. 41. Enki tanrıların yerine geçen kral işçiler ve arabulucuların ilk karışık cins devlerinin gücünü gözlemliyor. Tablet 42. Enki ve Ninurta'nın bir Akkad sınır taşı üzerindeki hayvan canavar sembolü. Milattan önce 2000'e tarihleniyor. Tablet 43. Kraliyet tanrıları Haya, Enki, Enlil, Anzu kuşu, Ninurta ve Utu ve dünyayı dolduran devler. Bu tablet oldukça ilginç. 44. Enlil ve Enki üvey kardeşleri Nippur'da bira içiyorlar. Enlil'in komuta karargahı. Tablet 45. Dogon yani Enki. Balık elbisesiyle Enki ve kız kardeşi Ninursak. Gökyüzü diskinde yukarıdaysa Utu, Inanna ve Nannar. Tablet 46. Enki, Huvava'ya saldıran Enkidu ve Gılgamış'la konuşuyor. Tablet 47. Bu tablet ve devamındaki tabletler oldukça ilginç değerli arkadaşlar. Oturan Enki, üç oğlu tarafından başarısız bir işçi getiriliyor. Yani genetik anlamda başarısızlıkla sonuçlanan bir varlık. Yarı insan, yarı hayvandır. Tablet 48. Genetik mühendislik denemeye devam ettiği Eridu'daki Enki'nin evi, Abzu'daki başarısız deneylerinden biri. Tablet 49. Başarısız DNA karışık deneyi, tanımlanamayan tanrı, sabrı tükenmekte olan Enki, işçi tanrıları yerine yenilerini koymayı talep ediyorlar. Tablet 50. Enki, Isimut, tanımlanamayan tanrı, başarısız bir deney daha, insansının iki yüzü vardır. Tablet 51. Bir işçi deneyi daha, pek bir şey değişmemiştir. Elinde asasıyla Marduk duruyor. Tablet 52. Enki, Abzu'da modern insanı şekillendirmeye çalışırken. 53. Enki kız kardeşi Ninursak'tan yardım ister ve hangi deneylerin yapılacağını tartışır. Aralarında DNA'yı hayat ağacında erkek ve dişi olarak ayırır. Bu silindir tablet British Museum'da Adem ve Havva silindir mührü olarak anılıyor. 55. Bu tasvir Ninursak. Diğer isimleri ise Nintut ve Ninma. Tanrılar için tıp bilimi direktörü. Bu çizim bir tabletten. 56. tablet. DNA uzmanı Nengisitta ve onun sarılmış yılanları. DNA çift sarmalını Nengisitta'nın yardımıyla çözdü. Tablet 57. Yine bir tabletten çizilen çalışma. DNA tıbbi sembolü. Nengisitta ve sembolü. Bir işçi ırkını şekillendirmek için DNA karıştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Tablet 58. Tanrılar üzerinde çalışılması gereken büyük ve güçlü bir konu olan Homo erectus'u keşfeder. Bu yaratık tanrılar için umut vaat eder. Dost canlısı ilkel adam Enki'ye çok ihtiyaç duyduğu bir fikir verir. Büyüklüğü, mizacı, gücü, iyi bir işçi olmak, ses ve düşünce gücünün yükseltilmesi. Tanımlanamayan tanrılar ilk insanı keşfeder. Bu çok eski ve çok önemli bir sahne. Tüm zamanlarda birçok kez kaydedildi. Tablet 61. Ninursak ve erkek kardeşi Enki, hayat ağacı modellerini erkek ve dişi dallarla sergiliyorlar. Tablet 63. Ninursak ve Enki insana müdahale için çalışıyorlar. Bir çeşit laboratuvar. Tablet 64. Ninursak ve Enki laboratuvarda. Ninursak yedek bir işçi ırkı geliştirmekle görevlendirildi. 65. Abzu'daki laboratuvarlarında çalışan Ninursak ve Enki. Tablet 66. Enki ve Ninursak laboratuvarda dünya zamanıyla binlerce yıldır çalıştılar. Tablet 67. Ninursak ve kardeşi Enki denemeye devam ediyor. Homo erectus'un biyomühendisliğini kullanarak
karıştırma bileşenleri için kil kaplarını kullanıyorlar. Tablet 68. Enki ve Ninursak'ın başarısız girişimleriyle 50.000 yıllık deneme yanılmadan sonra sonunda uygun bir işçi bulundu. Tablet 69. Ninursak, gelişmiş dünyalıların gelişimine yardım eden gönüllü personelini hazırlar. Onlar taşıyacaklardır. 7. Ninursak ve bebek yüksek yetiştirilmiş, her yönden gelişmiş yeni bir cins doğar. Tablet 71. Doğum annesi Ninursak'tır. Ninursak, başarısını kendileri için yeni bir işçi ırkı olan Vov ya da Vav'ı görmeye gelen tanrılara gösterirler. Tablet 72. Doğum sahnesi Ninursak. Haberler dünyadaki tüm tanrılar için iyidir. Ninursak tanrıların kahraman tanrıçası olur. Tablet 73. Enki ve bebek Adapa, Ninursak, Enki ve Ningishita tarafından Ninursak'ın gönüllülerinin yardımı. Tablet 74. Bir tabletin çizimi. Asur masalında Kabil'in soyu Aden bahçesinin doğusuna götürüldü ve Tanrı'nın işareti verildi. Yüz kılları ise yok. Yani insanlar tanrılara benziyordu. Tablet 75. Bu bir Mısır çizimi. Mısır'ın tarihi olayı yeniden anlatması. Tanrılar yeni bir adam biçimlendirdiğinde bir zamanlar tanrıların işi olan külfetli işi taşımak için bir işçi yapılandırılması gerekiyordu. Tablet 76. Enki ve Ningishita Nuh bakarken zaman çizelgesini tartışıyor. 77. Enki, Nuh'u ve eşini yaklaşan tufan hakkında bilgilendirdi. Yılan tanrısı Ningishita hazırlanmasına yardım etti. Dalgıç tekneyi inşa etti. Tablet 78. Enki'nin oğlu Ningishita, Nuh'a ve eşine ailelerinin ve yakın arkadaşlarının hepsinin kurtulabileceğini bildirdi. 79. Mezopotamya tablet eseri. Enki tarafından kendisine verilen Nuh'un su saatini anlatan, denizaltıya tam olarak ne zaman bineceğini gösteren metin. Tablet 80. Enki'nin karışık cins oğlu Nuh'u gemiyle kurtardı. Nuh sadece temiz hayvanları, Anunnaki deneylerinin bir parçası olmayanları ve ailesini gemiye aldı. Yeni bir yaşam başladı. Tablet 81. Nuh, eşi Gılgamış, yaşam bitkisi Nuh'un eşi tarafından Gılgamış'a ayrılık hediyesi olarak verildi. Şaşıran kral vedalaştı ve Uruk'a döndü. Tablet 82. Kayıkçı ve Gılgamış'ın hikayesi. Gılgamış, Nuh'u binlerce yıl sonra canlı bulur. Nuh, Gılgamış'a tüm çabaları için yaşam bitkisini verdi. Tablet 83. Akkad Tufan hikayesi. Büyük tufanın tarihi olayı dünyadaki her eski uygarlık tarafından hatırlandı ve birçoğu tarafından yazıldı. Tablet 84. Asur tufanı anlatımı. Bu metinler Musa'nın 5 kitabından binlerce yıl önce yazılmıştır. Tablet 85. Babil Taşkın Tableti. Büyük tufanın tarihi olayı dünyadaki her eski uygarlık tarafından hatırlandı ve birçoğu tarafından yazıldı. Tablet 86. Nuh ve eşinin bahsettiği Atra Hasis destanında binlerce yıl sonra hala hayatta kalarak hikayenin kahramanını şaşırtıyorlar. Marduk 1. Marduk kendini yüce ilan etti. 2. Marduk ve piramitler. 3. Maşuşuşu ile birlikte uzaylı silahları ve maça roketi sembolüyle Marduk. 4. Tanrı Marduk Babil'deki tahtına oturdu ve dua etti. 5. Marduk Babil'in kalbindeki kerpiçten yapılmış Zigurat tapınağında tahtında. 6. Marduk Babil'deki tahtında oturuyor. Bazı simgelere dikkat. Haç işareti. 7. Bir kartalın üzerinde ayağı olan Marduk. Nibiru haç sembolü. 8. Marduk,
roketi ve tam kanlı bir Anunnaki kadını olmayan yasak eşi Sarpanit erken yaşta öldü. 9. Kraliçe Tanrıça Sarpanit, eşi Marduk, Babil'in efendisi ve Ninsun ve yine haç sembolü. Tablet 10. Marduk, eşi Sarpanit, tanımlanamayan bir tanrı ve babası Enki. Tablet 11. Marduk, eşi Sarpanit, yarı ilahi kral, çıplak olansa inanla. Yanında Nabu ve Marduk'a ait bir roket. Roket ise en sağda. 12. Devoğlu Nabu, Marduk'un önünde duruyor. 13. Marduk ve küçük kardeşi Dumuzi. Marduk Dumuzi'nin ölümünden sorumlu tutuldu. 14. Yazar Nabu ve babası Marduk, Kral Anu'nun ailesinin Enki'nin tarafını savunma planlarını tartışıyor. Tablet 15. Anu, yaşam ağacının üzerindeki gökyüzü diskinde. İki tanımlanamayan boğa tanrısı ve kanatlı pilot Marduk. Bu arada değerli arkadaşlar, tanımlanamayan yarı insan yarı yani belden aşağısı boğa olan insansı figürler belki de yakın bir zaman içerisinde Mısır'da Serapium'da bulunan 100 tonluk siyah granit keskin tabutların içerisinde bulunan varlıklar olabilir. Çünkü Mısır hükümetinin yapmış olduğu kurumsal bir açıklama var. Bu lahitlerin içerisinde boğalar vardı denmişti. Bu haberi internet ortamında aratarak bulabilirsiniz. Neticesinde 100'er tonluk devasa lahitleri şu an Serapium'da inceleyebilirsiniz fakat içinde hiçbir şey yok. Dolayısıyla bunların içerisinde bu yarı tanrısal boğalar bulunmuş olabilir. Bunu bir dipnot olarak vermek istedim. Ayrıntılarını incelemek ve elbette ki değerlendirmek gerekiyor. Tablet 16. Dağların tepesinde Utu. Marduk, karışık cins kral, sağda ise Enki ve yazar Nabu. Tablet 17. Marduk oğlu Nabu ve Babil yarı ilahi kralı. 18. Karışık cins topraktan insansı, neslinin ilki, dev tanrı Marduk'un önünde duruyor. Tablet 19. Babil dev yarı ilahi kralı, tanrı Marduk'a akşam yemeği sunusu yapıyor. 20. Kral Nabu, eşi ve Marduk'un Babil kabartma stili. 21. Nabu ve baba Marduk. 22. Marduk Babil'deki tahtında. 23. Enki, Marduk'un canavarlarla savaşmasını izliyor. Tablet 24. Marduk, Nibiru, Tiamat dünyaya saldırıyor. Tablet 25. Marduk, yeminli düşmanlar gibi kanatlı hayvanlarla savaşır. 26. Marduk, aslan canavarını öldürür. 27. Yukarıdan koruyan kanatlı gökyüzü diskiyle Marduk. 28. Marduk, tanımlanamayan bir tanrıyla düşmanı yakalar. 29. Adat, Nannar, Marduk ve Nabu. 30. Marduk, evinin içinde, dışarıdaysa roketli zigurat. 31. Nibiru gezegeninin haç sembolüne sahip Marduk. 32. Marduk, boğa tanrısı, 2 Apkulla pilotu. 1 Babil eseri. Tablet 33. Enlil, Ninurta ve Adat, Marduk'u yakalar ve onu Büyük Piramit'e hapseder. 34. Bir Babil eseri. Soldaki Ninurta, yanında Kral 2. Şalmaneser, gökyüzü diskinde yukarıdaki Aşur, altta sağda Babil kralı ve en sağda Marduk. 35. Marduk'un iktidarı ele geçirme eylemlerinden dolayı sürgüne gönderildiğine dair kendi yazılı anlatımı. 36. Bu görsel oldukça ilginç. Marduk'un ellerine dikkat. Mısır, Babil ve Yucatan eserleri. Hepsi Marduk'un 2 sol eli olduğunu gösteriyor. ...37. Marduk Ra, gök gemisinin komuta kapsülünün içinde duruyor. 38. Karnak'taki Amun-Ra, Enki'nin oğlu ve varisi Marduk. Mezopotamya'dan sonra ortadan kaybolmadı. 39. Büyük İskender ve iddia edilen babası Amon-Ra,
Yunanistan ve Mısır'da Marduk. 40. Marduk yukarıda gökyüzü diskinde. Nannar aşağıda ay diskinde. Tablet 41. Marduk, Borsippa'daki Babil Kulesi'nden kalkıyor. En solda. Tablet 42. Marduk, sadakatsiz dünyalıları disipline eder. Marduk yukarıda kanatlı gökyüzü diskinde. Tablet 43. Marduk kanatlı diskinde. 44. İnanna Zigurat ikametgahı üzerinde ve Ninursak, Marduk ve Ninurta arasındaki gökyüzü savaşının üstünde ve Marduk'un gökyüzü diski. Tablet 45. Marduk, Ninurta ile alan savaşında. İnanna Zigurat ve Ninursak'ın üstünde. Tablet 46. Marduk, ikizoğlu Aşur ve Set'le kanatlı gökyüzü diskinde. 47. Marduk yukarıda kanatlı gökyüzü diskinde. Marduk aynı zamanda tanımlanamayan iki tanrıyla savaşıyor. Tablet 48. Marduk savaş eğitimi veriyor. Yukarıda uçan diskinden izliyor. Tablet 49. Marduk başka bir kanatlı gökyüzü diskinin altındaki ay diskinde. Ölümcül bir savaş sahnesi üzerinde. Tablet 50. Ve bu tablet oldukça önemli. Marduk adını Nibiru gezegenine koydu. Babil'de Marduk herkesin otoritesini talep etti. Böylece Marduk herkesin kralı oldu. Nibiru. 1. Nibiru gezegeninin 12 köşeli yıldız sembolü. 2. Tanrıça Ninsu'nun oğlu ve karışık cins eşi Lugalbanda'nın krallık steli. Nibiru'nun 12 köşeli yıldız sembolü yukarıda. 3. Enlil, uygar insanın Edin'de kullanması için pulluğu Ningursu'ya veriyor ve yukarıda ise Nibirulu güneş sisteminin bir tasviri. 4. Nibiru gezegeninin 12 köşeli yıldız sembolü. Nibiru kralı Anu, dünyadan gelen insan örneğini inceliyor. 5. 12 köşeli yıldız, Utu'nun şemi. 6. Cennetin boğası, İnanna ve Ninursak, Nibiru gezegeninin 12 köşeli yıldız sembolü. 7. 12 köşeli yıldız sembolü. 8. Nibiru'nun 12 köşeli yıldız sembolü. 9. Bu tablet oldukça önemli. Nibiru uçan disk sembolünün Hitit kaya kabartması. Diskin içinde 12 köşeli yıldız sembolüyle Nibiru'dan dünyaya gelen uzay gemisini tasvir ediyor. Yine 12 köşeli yıldız Tayvan bayrağında. 11. Nibiru 12 köşeli yıldız sembolünün Maya tasviri. 12. Namibia bayrağında. 13. Nepal bayrağında. 14. Nauru bayrağında. 15. Nibiru haç sembolüne sahip kanatlı gökyüzü diski. 16. Eski Mezopotamya eseri üzerinde Nibiru gezegeni haç sembolü. Bunun binlerce örneği var. Günümüzde de bulunuyor. 17. Masonlar Nibiru haç sembolü bilgisini kullanıyorlar. 18. Tapınak şövalyeleri Nibiru gezegeni hakkındaki bilgilerini sembol olarak kullanıyorlar. 19. Tapınak şövalyeleri Nibiru haç sembolünü kullandı. 20. 14. yüzyıl Bizans bayrağı Nibiru haçı. 21. Bizans haçları milattan sonra 600. 22. Beyaz Saray Nibiru çapraz iniş pisti. 23. Nibiru Cross Aziz Petrus Meydanı. 24. Vatikan Papa'nın üzerindeki sembollerde. 25. Bir rahibin kıyafeti. 26. Nazi demir haçı. Buysa oldukça önemli. Dünya uydusu Evraka. Enlil, bugün yapmaya çalıştığımız gibi Dünya, Mars ve Nibiru arasındaki iletişim sistemini kurmuştu. Buradaki uydunun benzeri ise antik çizim olarak mevcut. İşte gördüğünüz gibi. Bu uydunun oldukça benzeri bir antik çizimi. Şu an hala günümüzde Nibiru'yla iletişim halinde olabilir miyiz? 28. Uçuş haritası. Dünyaya ve dünyadan. Yeryüzünde ise
uzaylı seyahati için bir yıldız haritasının antik eseri. Gökyüzü araçları. 1. Anu uçuşta. Gökyüzü tanrısı Anu yukarıdan izliyor. 2. Yarı ilahi dev Darius ve tanrı Aşur gökyüzü diskinde. 3. İnanla uçan araçlar savaş esirinin üzerine ayakla basıyor. 4. Aşur kralı gök diskinde. 5. Ninursak ve Enki, Kral Anu, Enlil ve Ninurta yukarıda gökyüzü diskinde. 6. Bir uzay aracı tasviri. İstanbul Müzesi'nde. 7. Darius'un kraliyet mührü. Tanrı Aşur yukarıdan izliyor. 8. İnanla kanatlı gökyüzü diskinde ikiz kardeşi Utu ve babaları Namnar'la birlikte. 9. Pers kralı dev kral Darius esirlerle birlikte. Aşur yukarıdan koruma sağlıyor. 10. Kral 3. Rusa'nın kanatlı diskli kılıfı ve içinde de Tanrı Adat. 11. Pers kralı savaş arabasında ve yukarıda kanatlı gökyüzü diskinde Aşur. 12. Kral Anu gökyüzü uçan diskinde. 13. Kanatlı gökyüzü diskinde Aşur. 14. Mezopotamya gök tanrıları ve gökyüzü diskleri. 15. Ahura Mazda gökyüzü tanrısı olarak atandı. 16. Ahura Mazda diskte. Bu arada bir dipnot iletmekte fayda var değerli arkadaşlar. İlerleyen tarihlerde Zerdüştlük bilgisini içeren bir video paylaşmayı düşünüyorum sizlerle. Ahura Mazda vasıtasıyla yayılan bir inanç, bir din var sizlerin de bildiği gibi. Ve bu inancın ismi ise Zerdüştlük. Yani Zerdüştlüğün bir diğer ucuysa Anunnaki tanrılarına dayanıyor. En ince ayrıntısına kadar incelediğim videoyu sizlerle paylaşacağım. Aklınızda olsun. Devam edelim. 17. Utu silahlı kanatlı güneş diskinde. 18. Enki kanatlı gökyüzü diskinde ve oğlu Marduk karada. 19. Nergal ve gök arabasının konsolu. M.Ö. 1600. 20. Tanrıça İnanna uçuş kıyafetinde. 21. Yine Tanrıça İnanna 7 ME'li veya 7 korumalı ki ME kavramının tam olarak ne olduğu şu an için günümüzde bilinemiyor. Uçuş kıyafeti giymiş. 22. İnanna uçuş kıyafeti giymiş, oksijen hortumu aşağı doğru asılı. 23. Anu birçok sembolle gökyüzü diskinde. 24. Enlil, Anu ve Enki gökyüzünde diğer tanrıların üstünde. 25. Ninurta, Ninursak, Enlil, Enki ve Anu yukarıdan izliyor. 26. Ninurta'yı gökyüzü diskinde yarı insan, yarı boğa insanları izlerken görüyoruz. 27. Gökyüzü tanrıçası İnanna gökyüzü diskinde. 28. Bu tablet oldukça ilginç. Gökyüzü diskinde Anu ve gri uzaylılar. Onların da üzerinde bir UFO var. 29. Nemrut savaş sahnesinin ortasında. Yukarıdaysa gökyüzü tanrısı Aşur. 30. Nibiru sembolü içinde uçan Aşur. 31. Ahura Mazda yarı ilahi dev kralı Pers eserini koruyarak geziniyor. 32. Gökyüzü tanrısı Ahura Mazda veya Aşur gökyüzü diskinde. 33. Pers devi kral 2. Artaxerxes'in Aşur tarafından yukarıdan korunması. 34. Gökyüzü tanrısı olarak Ahura Mazda atandı ve yarı ilahi soyundan gelen kral oldu. 35. Athena ve pilotu ilk insanlar tarafından kartal olarak sembolize edildi. 36. Athena diğerleri izlerken şaşırtıcı bir şekilde dünyadan kalkıyor. 37. Enlil'in Nippur'daki iniş pisti. 38. Nippur şehir haritası. Enlil'in Nippur'daki ziguratının tepesindeki iniş yeri. 39. Utu kaya testeresiyle iniş pistini dağların tepelerine kesiyor
uzaylı teknolojisi. 40. Peru. Utu'nun dağın tepesinden kesilmiş, tanrılar tarafından kullanılan iniş şeridi. 41. Nazca atları, Peru. 42. Kuş antik roketi, Nubia, Sudan'da yer alıyor. Altta ise 2 astronot. 43. Füze silosunda eski 3 aşamalı roket, Mısır eseri çizimi. 44. Marduk roketi Zigurat konutunun tepesinde. 45. Marduk Mezopotamya dev tanrısı ve tanrıçası. Uzaylı roketinin yanında Nengizitda ve Marduk sembolleri. 46. Marduk'un ziguratının üstünde fırlatma kulesi olan roketi. Enlil, Gılgamış'ı Lübnan'daki Sedir Ormanı'nda koruyucu Hun babayı öldürdüğü için cezalandırırken. 47. Marduk roketi fırlatılmaya hazır. Anu, Nannar, Enlil, Şala, Adat ve Marduk sembolleri. 48. Hitit tanrılarının roket kabartması. 49. Eski roketlerin kaya oymacılığı bugünün roketlerine oldukça benziyor. 50. Uzaylı roketinin Maya eseri. 51. Gelişmiş yüksek teknoloji roket ve Maya kralı. 52. Hitit eseri İnan'la kanatlı şemini yere indiriyor. 53. Mısır çizimi uçan Horus. 54. Yehova gök arabasında Kenan sikkesi M.Ö. 4. yüzyıl. 55. Hindistan gökyüzü tanrılarının gökyüzünde gezinen kaya oymacılığı. 56. Gökyüzü diskindeki gökyüzü tanrıları. 57. Hindu gök tanrıları ve gökyüzü diskleri. 58. Japon gök tanrısı ve gök diski. Kayısı Tozu kitabından 1803 Japonya. 59. Japonya'nın gökyüzü tanrıçası gökyüzü diski ile birlikte. 60. Olmec gök elbisesi içinde kanatlı astronotun eseri. 61. Gökyüzü diskini kullanan astronot. 62. Maya astronotu gökyüzü diskini dünyanın üzerinde uçuruyor. 63. Şem roket gökyüzü pilotu Pakal patlamaya hazır. 64. Şem roket gökyüzü pilotu Pakal. 65. Gök elbisesi içinde Mezoamerikalı astronot. 66. Ekvador astronot eserleri. 67. Mezoamerikalı astronot. 68. İspanya Katedrali M.Ö. 1102. 69. Guatemala uzaylı astronot eseri. 70. Meksika gökyüzü diskinde sürüngen astronot. 71. Helikopter, uçaklar, denizaltılar, tanklar, jetler, radarlar ve benzeriyle Mısır Abydos Tapınağı. Binlerce yıl önce dünyadaki Anunnaki tanrılarına ait uçan araçların tasvirleri. 72. Babil Kralı 2. Nebukadnezzar'ın çok büyük bir bomba eseri. Radyoaktif atomik savaş.